Yapay zeka deyince kimi zaman bilim insanları korkar, kimi zaman da çok destekler. İki tarafı vardır yapay zekanın. Bir destekleyenler tarafı, bir de tam karşıt yapay zekanın bize zarar vereceğini düşünen tarafı vardır. Yapay zekada derin öğrenme sinir ağları denen yapay zekanın geleceği var. Bununla ilgili inceleme yapacağız şimdi. Derin öğrenme yapay sinir ağları kullanılarak karmaşık görevleri yerine getirmek için tasarlanmış bir öğrenme tekniğidir. Yapay sinir ağları insan beynindeki sinir ağlarından esinlenerek tasarlanmıştır ve birçok öğesinden bilgi toplar, verileri işler ve öğrenir. Bu makalede ya da bu videomda derin öğrenme sinir ağları hakkında farklı kaynaklardan derlenen bilgileri birleştirilerek anlaşılır bir şekilde açıklayacağım. Derin öğrenme sinir ağları teknolojisi yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte ortaya çıkmıştır. Yapay sinir ağları 1940'ların sonunda Warren McCulloch ve Walter Pitts tarafından oluşturulmuştur. Ancak yapay sinir ağları teknolojisi uzun yıllar boyunca sınırlı veri kaynakları ve hesaplama gücü nedeniyle kullanılamamıştır. 2000'lerin başlarındaki büyük veri patlaması derin öğrenme sinir ağları teknolojisindeki gelişmelere olanak tanımıştır. Derin öğrenme sinir ağları birçok farklı alanda kullanılabilir. Görüntü tanıma, nesne tespiti, doğal dil işleme, otomatik sürüş ve oyun gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin nesne tanıma uygulamalarında birçok görüntü işleme algoritması derin öğrenme sinir ağları teknolojisiyle eğitilir. Bu uygulamalarda derin öğrenme sinir ağları birçok katmanı içeren karmaşık yapılar kullanır ve verileri işleyerek sonuçları çıkartır. Doğal dil işleme uygulamalarında derin öğrenme sinir ağları kelime dizilerini ve cümleleri işleyerek dil yapısını anlamak için kullanılabilir. Bu teknoloji çeviri, dil öğrenme, metin sınıflandırma ve konuşma tanıma gibi birçok alanda kullanılır. Otomatik sürüş uygulamalarında derin öğrenme sinir ağları sürücü davranışlarını ve trafik koşullarını öğrenerek araçların yolculuklarını optimize eder. Oyun uygulamalarında derin öğrenme sinir ağları yapay zeka oyuncularının davranışlarını öğrenerek gerçekçi bir oyun deneyimi sağlar. Derin öğrenme sinir ağları sağlık hizmetleri, finans, parakende, üretim, lojistik ve güvenlik gibi birçok farklı endüstride de kullanılabilir. Örneğin sağlık hizmetleri endüstrisinde derin öğrenme sinir ağları tıbbi görüntüleme teknolojilerine kullanılabilir. Finans endüstrisinde derin öğrenme sinir ağları pazar analizi ve risk yönetimi gibi alanlarda da kullanılabilmektedir. Derin öğrenme, yapay sinir ağlarının birden fazla katmanını kullanarak daha karmaşık veri kümelerini işleyebildiği bir öğrenme yöntemidir. İlk olarak bir yapay sinir ağı oluşturulur ve ardından veriler ağa beslenir. Ağ girdi verilerini işler ve sonuçları bir çıktı katmanında sunar. Bu işlem birçok kez tekrarlanarak ağ öğrenir ve sonuçları giderek daha doğru hale gelir. Bunu bir nevi ChatGPT'ye benzetebiliriz. Bu da bir derin öğrenme sinir ağı aslında ChatGPT teknolojisi de. Buradan şunu da söyleyebilirim. Yapay zeka dediğimizde korkularımızın oluşmasının sebebi yapay zekanın duygular ve hisleri olmamasından kaynaklı. Yani bugün bir ChatGPT'ye normal bir muhabbet eder tarzda bir şeyler sorduğunuzda çok olumlu yanıtlar alabiliyorsunuz. Yani karşınızda bir insan varmış gibi yanıtlar alabiliyorsunuz. Ama bu sadece kelime bazında baktığımızda algı oluşturuyor. Yani şöyle düşünün. Siz ChatGPT'ye bir şey sorduğunuzda ChatGPT oradaki kelimeleri alıyor. Kendi veri tabanında bulunan kelimelerle eşleştirip size bunları toplayıp düzgün bir cümle şeklinde sunuyor. Altta yatan kurgu buna benzer bir şey.
tamamıyla bu demiyorum ama buna benzer bir mantık yürütüyor. Ve ben size derin öğrenme dışında yapay zeka kısmında algoritmanın çok etkin olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü neden? Algoritma iki koşulla devam eder. 0 ve 1'ler dünyası gibi düşünün bunu. Bilgisayarın dünyasıdır bu. Biri true, biri false. Yani biri doğru, biri yanlış. Biri evet, biri hayır gibi düşünebilirsiniz bu olayı. Yapay zekaya eğer siz komut olarak deseniz ki mesela yoldan geçen şu şahsı vur. Bunu yapay zeka vurmamak gibi bir hisle bakamaz. Eğer sizden bir komut alıyorsa o kişiyi vurur. Ama eğer hisler devreye giderse, bir insan olduğunu farz edersek bunu o insanı neden vurayım diye sorgular ve düşünmeye başlar. Yapay zekaya bu düşünceleri verebiliriz. Ama ilerisindeki his, yani bir insanı vurduğunuzda sizin duygusal olarak yaşayacağınız yoğunluk yapay zekada oluşmayabilir. Bunu sağlamak zaten en büyük problemi yapay zekanın. Yani şu an yapay zekaya birçoğu şey verebiliyoruz ama duygudan yoksun bir şekilde verebiliyoruz. Burada da derin öğrenme sinir ağları bu duyguyu biraz yani simüle etmeye çalışıyor diyebilirim. Derin öğrenme yapay sinir ağlarının birden fazla katmanını kullanarak daha karmaşık veri kümelerini işleyebildiği bir öğrenme yöntemidir. Derin öğrenme birçok alanda kullanılabilmektedir. Örneğin otomatik sürüş, doğal dil işleme, görüntü tanıma, finansal analiz gibi birçok alanda kullanılır. Derin öğrenme sinir ağları özellikle büyük veri kümelerinde veri analizi yapmak için de kullanılabilmektedir. Bir derin öğrenme sinir ağı genellikle 3 tür katmandan oluşur. Girdi katmanı, gizli katmanlar, çıktı katmanı. Girdi katmanı verilerin ağa girip işleneceği ilk katmandır. Gizli katmanlar girdileri işleyen katmanlardır. Ve çıktı katmanı sonuçları sunan son katmandır. Derin öğrenme sinir ağları birçok farklı algoritma kullanılarak eğitilebilir. En yaygın olarak kullanılan eğitim yöntemi geri yayılım adı verilen bir süreçtir. Bu süreçte ağ veriler verilir ve sonuçları karşılaştırılarak hatalar belirlenir. Daha sonra hatalar geriye doğru katmanlara yayılır ve ağın parametreleri ayarlanarak hataların azaltılması sağlanır. Aslında bir nevi az önce size açıkladığımın teknik terimlerle anlatımı bu. Derin öğrenme sinir ağları birçok avantaj sağlar. Örneğin diğer öğrenme yöntemlerinden daha doğru sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca birçok farklı veri türüyle çalışabilirler. Kendi kendine öğrenme yeteneği sayesinde verilerdeki trendleri ve kalıpları tanımlayabilirler. Yani kendi kendine öğrendiği için bunlar üzerinden çeşitli matematiksel istatistikler bile çıkartabilirsiniz. Ancak derin öğrenme sinir ağları bazı dezavantajları da vardır. Örneğin ağların eğitilmesi oldukça zaman alabilir ve yüksek hesaplama gücü gerektirir. Ayrıca ağlar genellikle büyük veri kümelerine kullanıldığından bu verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda da endişeler vardır. Derin öğrenme sinir ağları karmaşık veri kümelerini işlemek için tasarlanmış bir öğrenme tekniğidir. Yapay sinir ağlarından esinlenen bu yöntem birçok alanda kullanılabilmekte ve farklı algoritma yöntemleriyle eğitilebilmektedir. Derin öğrenme sinir ağlarının avantajları ve dezavantajları bulunmakta. Ancak bu yöntem giderek artan miktarda veri toplandıkça ve işlendiğin günümüzde yapay zeka alanında büyük bir önem taşımaktadır. Derin öğrenme sinir ağları birçok alanda kullanılabilecek kadar çok yönlü bir teknolojidir. Bu alanlar arasında ses tanıma, görüntü işleme, doğal dil işleme, oyun ve robotik kontrolü, biyoinformatik ve finans gibi alanlar sayılabilmektedir. Örneğin görüntü işlemede derin öğrenme sinir ağları, görüntü tanıma ve sınıflandırma, nesne tespiti, yüz tanıma gibi görevlerde kullanılır. Burada LiDAR'ı da örnek olarak verebilirim. LiDAR teknolojisi de 3 boyutlu alan tanımlayabilmekte. Hatta LiDAR teknolojisiyle
tarihi arkeolojik alanları da inceleme yapabilmekteyiz. Ses tanıma için sinir ağları insan konuşmasını tanımak ve transkribe etmek için kullanılır. Bugün Google dokümanlarda sesinizi nasıl metne dönüştürüyorsanız bu da o teknoloji gibi düşünün. Doğal dil işleme için ağlar metin verilerini analiz etmek ve anlamını çıkarmak için kullanılır. Bu alanlarda derin öğrenme sinir ağları önceki teknolojilere kıyasla daha yüksek doğruluk oranları sağlar. Derin öğrenme sinir ağları ayrıca his süreçlerinin otomatikleştirilmesinde de kullanılır. Örneğin finansal hizmetlerde ağlar risk analizi, portföy yönetimi ve dolandırıcılık tespiti gibi görevlerde kullanılabilir. Robotik kontrolünde ise ağlar robotların hareketlerini kontrol etmek ve öğrenmek için de kullanılır. Derin öğrenme sinir ağları yapay zeka alanında önemli bir yer tutan çok yönlü bir teknolojidir. Giderek daha fazla veri toplandıkça ve işlendiği günümüzde derin öğrenme sinir ağlarının kullanımı da artmaktadır. Ancak bu teknolojinin tam potansiyelini ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç vardır. Derin öğrenme sinir ağları özellikle büyük veri kümelerindeki bilgiyi anlamak için kullanışlıdır. Ancak aynı zamanda verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda da endişeler vardır. Bu nedenle derin öğrenme sinir ağlarının eğitimi sırasında verilerin korunması için önlemler alınmalıdır. Ayrıca ağların eğitimi oldukça zaman alabilir ve yüksek hesaplama gücü gerektirir. Bu nedenle bu teknolojinin kullanımı sınırlı hesaplama gücüne sahip cihazlar için zor olabilir. İleride kuantum bilgisayarlarla bu derin öğrenme sinir ağları çağ atlayabilir diyebilirim bu konuda. Derin öğrenme sinir ağları genellikle eğitim verilerine bağlıdır. Eğitim verilerindeki hatalar ve yanlış anlamalar ağların doğruluğunu etkileyebilir. Bu nedenle eğitim verilerinin kalitesi çok önemlidir. Ayrıca eğitim verilerindeki çeşitlilik ağların daha geniş bir veri yelpazesinde daha iyi performans göstermesine yardımcı olur. Derin öğrenme sinir ağları diğer yapay zeka teknolojilerinden farklıdır. Yapay sinir ağlarına benzer şekilde verileri işleyebilir ve analiz edebilirler. Ancak derin öğrenme sinir ağları daha karmaşık ve çok katmanlı yapılara sahiptir. Bu yapılarda birbirine bağlı birçok düğüm ve nöron bulunur. Bu düğümler verileri işleyerek sonuçları çıkarırlar. Daha sonra sonuçlar geri besleme döngüsü yoluyla ağın daha fazla öğrenmesini sağlar. Derin öğrenme sinir ağları yapay sinir ağlarına göre daha yüksek başarı oranlarına sahiptir. Ancak derin öğrenme sinir ağları daha fazla hesaplama gücü gerektirir. Bu nedenle bu teknolojinin kullanımı genellikle büyük şirketler ve araştırma kurumları tarafından gerçekleştirilir. Geliştirilen yapay zeka uygulamaları sayesinde derin öğrenme sinir ağları sağlık, tarım, eğitim, otomotiv, finans ve daha birçok sektörde etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Örneğin kanser teşhisinde, araçların otomatik sürüşünde, çiftliklerde, bitki hastalıklarının tespitinde, dil öğrenmede ve finansal piyasalardaki fiyat tahminlerinde derin öğrenme sinir ağları kullanılabilmektedir. Bu nedenle derin öğrenme sinir ağları teknolojisi gelecekte de birçok sektörde büyük bir öneme sahip olacak ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin de önünü açacaktır. Evet, derin öğrenme sinir ağlarına hep beraber bakmış olduk. Zaten videonun içerisinde de örnek olarak vermiştim. Yapay zekaların algoritması 0-1 doğru, yanlış, evet, hayır gibi kesin kararlarla devam etmekte ama derin öğrenme sinir ağına sahip yapay zekalarda bu durum bir üst katmana doğru çıkmış durumdadır. Yani yapay zekaya şunu yap dediğinizde kesinlikle yapar bir durumda olanı var. Şunu yap dediğinizde içindeki veriyi eleştirip yapmak doğru mu değil mi diye tartabileni var. Ama şu an ulaşamadığımız nokta işte insanlarda var olan his ve duygular. Yapay zekaya ne kadar veri aktarırsanız aktarın bu his ve duyguları veremediğimiz için sadece
yap komutunu algılayan bir yapay zeka olarak kalır. Derin öğrenme sinir ağlarında da bulacağı veriye göre hareket edeceği için yine duygu kısmı ve hisler kısmı maalesef eksik olacaktır. Bence derin öğrenme sinir ağlarını da tamamen geliştirdikten sonra bir sonraki aşama işte o zaman yapay zekaya duygu ve his oluşturma kısmı olur diye tahmin ediyorum. Aslında bu bile ayrı bir video konusu olur, ayrı üstüne konuşulacak bir konu olur. İleride belki bununla ilgili bir kitap da alırım. Yapay zeka üzerine de detaylı konuşuruz. Neden diyorum? Benim de ilgi alanıma giriyor ve işime de giriyor bu kısım. Yazılım kodlamasını da hobi olarak yapan biri olduğum için hem algoritmayı biliyorum hem yazılım dillerinden PHP dilini ve birkaç dili daha ekstra yanında biliyorum. Haliyle yapay zekanın nasıl öğrenebileceğini de az çok biliyorum diyebiliriz. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.